Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine mutfaktayız. Birlikte Ankara tava yapacağız. Ankara tava için gerekli malzemeler: yarım kilo kuşbaşı doğranmış etimiz var. Bir tane kapya biberimiz, bir tane yeşil biberimiz, yarım soğan doğrayacağız. Ayrıca yarım kavanoz konserve domates hazırladım. Ayrıca arpa şehriye kullanacağız. Yaklaşık 1,5 su bardağı da arpa şehriye kullanacağız. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremizi ocağımıza aldık. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Yarım kilo kuşbaşı doğranmış etimizi tenceremize koyuyoruz. Eti kavururken üzerine çok az bir sıvı yağ, ayçiçek yağı gezdiriyorum. Tencerenin kapağını kapattım. Kaynamaya başlayınca et iyice ısındığında düşük ayarını alacağım. Kısık ayarında yaklaşık 1 saat yumuşayıncaya kadar etimizi pişireceğiz. Etimizi ara sıra kontrol ederek pişiriyoruz. Şu an suyunu saldı. Ağır ateşinde pişmeye devam ediyor. Piştikçe suyunu çekecek. Etimiz pişmeye devam ediyor. Bu aşamada sebzelerimizi doğrayacağız. Soğanımızı önce doğrayıp etimizin içine katıyoruz. Yeşil biberimiz. Kapya biberimiz. Karıştırdık. Yine pişirmeye devam ediyoruz. Biberlerimizi ve soğanımızı biraz pişirdikten sonra yazdan hazırladığımız domates konservemizi ekliyoruz. Şimdi baharatını ekleyeceğiz. Bir miktar tuz. Tuzunu biraz fazla atıyorum. Arpa şehriyelerine tekrar tuz atmayacağım. Bir miktar kimyon.
ekliyorum. Toz biber, tatlı, bir miktar da karabiber. Karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Biraz suyunu çeksin. Daha sonra kavurduğum arpa şehriyeleri ekleyeceğim. Tavamı ocağa aldım. Ocağımın altını açıyorum. Bir miktar zeytinyağı koyuyorum. Biraz da tereyağı ekledim. Tereyağım eridi. 1,5 bardak arpa şehriyeyi tencereme koyuyorum. Kavurma işlemi yapacağım. Bir buçuk bardak arpa şehriyeyi koydum. Karıştırarak kavurma işlemini yapacağım. Arpa şehriyelerimiz yeterince kavruldu. Şimdi altını kapatıyorum. Sebzelerimiz iyice pişti. Şimdi arpa şehriyeleri tencerenin içine alıyorum. Tuzunu, baharatını zaten atmıştım. Ekstra ilave yapmıyorum. Tencerenin içerisinde domates suyu ve et suyu bir miktar vardı. Ben 3 su bardağı sıcak su ekleyeceğim üzerine. Yemeğimi karıştırdım. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde suyunu çekmesini bekliyorum. Yemeğimiz iyice suyunu çekmeye başladı. Karıştırıyoruz. Ayarını en kısık ayara alıyoruz.
Bu aşamada bir 5 dakika daha pişiriyoruz. Yemeğimiz artık hazır. Şimdi son durumunu size göstereyim. Artık altını da kapatıyorum. Ankara tavanın üzerine havlu kağıt koyuyorum. Bir müddet dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde dinlenecek. Daha sonra servis yaparken tekrar sizinle görüntüsünü paylaşacağım. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, bugün mutfağımızdaydık. Ankara tava yapmaya çalıştık. İnşallah sizler de denersiniz. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videomun burasına kadar geldinizse videoyu beğendiniz demektir. Öncelikle beğeni butonuna basmanızı ve abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. YouTube'da video analizlerine baktığımda abone olanlardan çok genellikle abone olmayanların izlediği görünüyor videolarımı. Ricam, eğer videolarımı beğeniyorsanız abone olmanızı hepinizden rica ediyorum.